arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir bileklik modeli göstermek istiyorum. Yalnız bu bilekliğin tasarımı bana ait değil. Türkiye'den takı tasarımla uğraşan arkadaşım Sevil Keskin'e ait. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu bilekliği hepimize sunduğu için. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bu kolumda gördüğünüz bilekliğin tasarımı Sevil Keskin'e ait. Yalnız ben birkaç yerinde sadece değişiklik yaptım. Gerçekten çok harika bir bileklik. Çok severek takacağıma eminim. Size şöyle yakından da göstereyim. Gerekli olan malzemeler Miyuki markasının boncuğunu kullanacağım. Size numarasını da göstereyim. İnci renginde, yani hafif kirli bir beyaz. Bu renge uygun olarak da 4 numara çek kristali var. Aletlerimiz, boncuk ipimiz, isterseniz Beyodolan markasının, isterseniz Nylbond markasının ipini de kullanabilirsiniz. Kapama olarak ben Klapsgarten'dan gelen kapamalardan kullanacağım. Ama Sevil Keskin Hanım bunları da söylememi istedi. Böyle bir çıt çıt kapama var. İsterseniz sürgü kapama kullanabilirsiniz. İsterseniz timsah kapama da kullanabilirsiniz. Ve boncuk iğnesi gerekli. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Boncuk ipinden ilk başta 30 santim kadar bırakıyorum. Sonrasında iğneme 15 tane boncuk taktım. 5, 10, 15. Ve aşağı kadar indiriyorum. Size en son bileklik bittikten sonra bir trik göstereceğim. Şimdi buradan sayıyoruz. 4 ve 8. 8 boncuğu aşağı indirdikten sonra 9'uncudan giriyorum. Ve bu şekilde oldu. Düzeltiyorum. Ve sonrasında iğneme 5 tane boncuk aldım. Buradan sayıyorum. 2, 4, 5 ve en son boncuğa, yani 6.'ya giriyorum. Bu şekilde. Stop boncuğu çıkartabilirsiniz. Ben de bu aleti çıkartıyorum. Ve bu şekilde oldu. 8 şeklini aldı. İğneme 6 tane boncuk takıyorum. İndirdim. Ve buradan sayıyorum. Bu üst kısmı oluyor. Unutmadan bunu da belirteyim. Üstlere ve alt kısmına 6 tane boncuk her zaman alacağız. Buradan sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncüden giriyorum. Yani baktığımızda orta kısım oluyor. Altta da üstte de 2 tane boncuk kalacak. Ve bu şekilde tekrar iğneme 5 tane boncuk taktım. Üst taraftayız.
Buradan şimdi alt tarafa gireceğiz. Burada orta kısmı bulacağız. Yani 3. boncuktan girmiş olacağım. Ve giriyorum. Ve bu şekilde oldu. Şimdi alt kısımdayız. Üste doğru çıkacağız. Ve burada en üstte yaptığımız gibi 6 tane boncuk iğnemi takıyorum. Biraz bol olabilir, sonra düzelecek. Ve buradan sayıyorum. 1, 2 ve 3, yani orta kısım olan boncuğa giriyorum. Elimizde her zaman düzeltelim bollukları. Ve iğneme bir tane çek kristali, 3 tane de boncuk taktım. Burada yapacağımız işlem aslında hep aynı. Burada yine orta kısmı bulacağım. Bu şekilde. Ve giriyorum. İlk kristali yerleştirdim ve üst taraftayız. Buradan gireceğimiz nokta 3. boncuktan gireceğiz. Yani yukarıdan saydığımızda 3. boncuk oluyor. Ve giriyorum. Bu şekilde. Ve 5 tane boncuk iğneme taktım. Burada sayıyoruz. Bu şekilde düzeltelim. 1, 2 ve 3. 3. boncuktan giriyorum. Anlamanız için, yani boncukların yerini şaşırmamak için bir trik daha size söylemek istiyorum. Her zaman burada 3 tane boncuk kalacak. Bu şekilde. Ve yukarıda da aynısı olacak. 3 tane boncuk kalması gerekiyor. Birazdan daha rahat anlayacaksınız. Alt tarafı yaptığımız için 6 tane boncuk iğneme takıyorum. Buradan yukarı doğru ilerleyeceğim. Sayıyorum. 1, 2 ve 3. 3. boncuktan giriyorum. Yani orta boncuktan girmiş oluyorum. Bu şekilde. Ve 5 tane iğneme boncuk taktım. Buradan orta kısmı bulacağız. Yani üst tarafta da 3 tane bırakırsak direkt anlıyoruz hemen. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi üst tarafta da alt tarafta da 3 tane boncuk kaldı. Alt tarafta olduğum için 6 tane boncuk iğneme takıyorum. Ve
Ve buradan sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü boncuktan giriyorum. Kristalden sonra bir sıra boncukla gittikten sonra kristal eklememiz gerekiyor. Burada bir tane kristal alıyorum ve 3 tane de boncuk takıyorum. Sonrasında buradan sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü boncuktan giriyorum. Ve ikinci kristali de eklemiş oldum. Ve iğneme 6 tane boncuk takıyorum. Dediğim gibi biraz önce de üst taraf ve alt tarafa her zaman 6 tane boncuk ekleyeceğiz. Buradan sayıyorum. 1, 2 ve 3. Yani kristalin üstündeki boncuktan giriyorum. Bu şekilde. Ve sonrasında iğneme 5 tane boncuk takıyorum. Farkındaysanız işlem çok kolay. Burada nereye gireceğiz? Şöyle de hesaplayabiliriz. 3 tane boncuk ayırdıktan sonra buradan girebiliriz. Ya da 1, 2 ve 3 tane boncuk sayıp bu şekilde. Yani burada her zaman üst tarafta ve alt tarafta 3'er tane boncuk kalacak. Bu şekilde ve iğneme 6 tane boncuk takıyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü boncuktan giriyorum. Yani orta boncuktan. Şimdi kristal koymamız gerekiyor. Şuradan da anlayabiliriz. Kristalin üstüne boncuk kapladıktan sonra kristal koymamız gerekiyor. Ve iğneme bir tane kristal ve 3 tane de boncuk takıyorum. Burada hemen üst taraftan sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü boncuktan giriyorum. İşinizi benim yaptığım gibi elinizde hep sabit tutun. Yönünü karıştırmamak için, çünkü bu şekilde bir bu şekilde yaptığınız zaman karıştırabilme ihtimaliniz var. Zaten modele alıştıktan sonra kesinlikle karıştırmayacaksınız. Ve üst tarafta olduğum için 6 tane boncuk iğneme takıyorum. Kristalin üstündeki boncuktan girmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Ve iğneme 5 tane boncuk takıyorum. Burada alt tarafta 3 tane bıraktıktan sonra, yani üstten de aşağı doğru saydığımızda orta kısımda olan 3. boncuktan giriyorum. İşlem çok kolay. Bu şekilde devam ediyoruz istediğimiz boya gelene kadar. İstediğim uzunluğa gelene kadar ben devam ettim. Sizler de bilek ölçünüze göre devam edin. İlk başta hatırlarsanız başlarken bileklik bitiminde bu şekilde yapmıştım ve size bir trik söyleyecektim. Şimdi burada yapacağımız işlem
İlk önce şunu anlatmak istiyorum. Eğer timsah kapama kullanacaksanız bu dediğim işlemi yapmayın. Bu şekilde kapatın ve kullanın. Ama ben farklı bir kapama kullanacağım için burada sökeceğim. Aslında daha farklı başlanabilirdi ama karıştırmamanız için bu şekilde düşündüm. Buradan 1 2 bakıyoruz. Evet, 2 tane söktüm ve böyle burası düzgün oldu. Köşeli. Şimdi istediğim kapamayı da kullanabilirim. Ve ilk baş tarafı da bu şekilde yapmalıyız. Farkındaysanız böyle köşeli oldu. Daha düzgün görünüyor. Şimdi burada yapacağımız işlem, Sevil Keskin Hanım tasarımını bu şekilde yaptı ve kapamasını yapıp bu şekilde bitirdi bilekliği. Ben ama biraz daha farklı bir şey düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi boşluklar var. O boşlukları dolduracağım. Şimdi buradayım. Yani bu şekildeydi. Hiç boncuk almadan 3 tane boncuk ilerleyeceğim. Ve ilerledim. Şimdi bu araya bir tane boncuk yerleştireceğim. İsterseniz çok minik bir kristal de koyabilirsiniz buraya. Aynı renkte ya da farklı renkte. Ben boncuk koyacağım ve bir tane boncuk aldım. Hemen 3 tane boncuğun içinden geçiyorum. Ve tekrar bir tane boncuk alıyorum. Buradaki boşluğu dolduracağım ve 3 tane boncuktan ilerliyorum. Ve buradaki boşluğa kadar geliyorum. Aslında işlem çok kolay. Bir tane boncuk ekliyorum sadece. Bu boşlukları hep dolduracağız. Bir tane iğneme boncuk aldım. Ve buradaki boşluğu da dolduracağım. Yani önündeki 3 tane boncuktan ilerliyorum. Ve aralara birer tane boncuk ekleyerek devam ediyorum. Burada köşeye kadar geldim ve bir tane boncuk alıyorum. Buradan 3 boncuğun içinden ilerliyorum. Ve köşeyi dönmüş oldum. Buradan şimdi bu köşeye kadar ilerleyeceğim. Boncuk almayacağım hiç aralarda. Bu şekilde ilerliyorum. Ve diğer köşeye kadar devam ettim. Ve burayı da yaptım bu şekilde. Dümdüz boncuk almadan bu şekilde devam ettim. Ve 3 tane boncuktan da geçiyorum. Ve köşeyi tekrar döndük. Buradan yine aralara bir tane boncuk alarak devam edeceğim. Ve 3 tane boncuğun içinden geçiyorum. Burada yine son boşluktayım ve bir tane boncuk aldım. Buradan 3 boncuktan ilerliyorum. Ve köşeyi dönmüş oldum. Buradan düz bir şekilde ilerleyeceğim ve bitireceğim. Herhangi bir yerde ipi de kesebiliriz. İsterseniz buradan dönüp tekrar
Biraz daha ilerleyebiliriz. Kenarlardan yürüttüğüm ipi kesinlikle çok fazla çekerek devam etmiyorum. Yoksa düz kalmayacak. Yani bu şekilde düz kalmasını sağlayın. Ve herhangi bir yerde ipi kesip bitirebiliriz. Ama ben kesmeden önce kapamaları da takmak istiyorum. Şu an buradayım ve aralardan dolaşarak bu baş tarafa doğru geleceğim. Şimdi buradayım. Bir tane boncuk ilerleyerek, yani üçlü boncuğun ilkinden girdim. Burada 2 tanesi kaldı. Sonra bir tane kristal, 2 tane boncuk, bir tane kristal iğneme taktım. Burada yapmam gereken ve burada 2 tane boncuk atlıyorum ve 3 ve 4'ten giriyorum. Bu şekilde. Tekrar iğneme bir kristal, 2 tane boncuk ve bir kristal olarak iğneye taktım. Şu an buradayım. 2 tane boncuk atlayacağım ve öndeki 2 boncuktan gireceğim. Bu şekilde kristaller de yan yana gelecek. Ve tekrar yapmam gereken buradan aradan dolaşıp bu şekilde buradan aradan dolaşıp buradan tekrar böyle gelip kristalin içinden çıkmak olacak. Burada 2 boncuktan da ilerleyeceğim. Bu şekilde. Şu an buradayım ve iğneme 4 tane boncuk alıyorum. Buradan hemen karşıdaki boncukların içinden geçiyorum. Bu şekilde. Bir tane boncuk aldıktan sonra kapamanın içinden ilk deliğinden geçiyorum ve bir tane daha boncuk aldım. Sonra tekrar burada boncuktan bu şekilde geçiyorum. Ve şimdi içinden dolaşarak, kapamanın da içinden dolaşarak buradan sağlamlaştırabilirim. Sağlamlaştırdıktan sonra bu köşeye kadar ilerledim ve bir tane boncuk aldım. Burada sonuncu delikten de giriyorum. Ve bir tane daha boncuk alacağım. Tekrar buradan aşağı doğru iniyorum. Buradaki boncuktan. Ve burada içinden birkaç defa daha dolaşıp sağlamlaştıracağım. Burayı bitirdikten sonra aynı bu şekilde buraya kristalleri önce yerleştireceğim. Ondan sonra kapamayı da dikeceğim ve bitireceğim. Evet, bilekliğim de bitti. Gerçekten
Çok şık bir bileklik oldu. Gelinlerin takabileceği ya da özel davetlerde kullanılabilecek şatafatlı değil ama şık bir bileklik oldu ve günlük hayatta da bunu kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.